Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yumurtasız tencerede buharda yaptığım çok lezzetli bir kek tarifi vereceğim. Mutlaka sizler de deneyin ve lezzetine bakın. Tarife başlıyorum. İlk olarak çırpacağım kabın üzerine eleğimi koydum. 1 su bardağı un döküyorum. 2 yemek kaşığı kadar kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı da karbonat, 1 paket vanilya, kuru malzemelerimi eledim. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. Kuru malzemeleri güzelce karıştıracağım. Üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. Yarım çay bardağından birazcık az da sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı limon suyu. Bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ayrıntılı malzeme listesi açıklama kısmında yazacak. Karıştırdım, gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi 1 yemek kaşığı suyu döküp güzelce karıştırıyorum. Kek hamurum hazır. 17-18 santimlik çapındaki kek kalıbını kullanabilirsiniz. Ben böyle bir ısıya dayanıklı demir tas kullandım. Güzelce yağladım. Yağladıktan sonra altına yağlı kağıt yerleştirdim. Ve hamuru döktüm. Kaşıkla böyle birazcık hamuru yaydıktan sonra üzerini alüminyum folyo ile kaplıyorum. Güzelce kapattım. Şimdi daha önceden tencereme biraz su koymuştum. Kaynadı. Ve koyacağım kabın tam olarak tencerenin tabanına değmemesi için böyle bir demir tas koydum yine. Ve tekrar içerisine kaynar su döküyorum. Kapağını kapatıp orta sıcaklıktaki ateşte tam 1 saat pişiriyorum. 1 saat sonra tenceremin kapağını açtım. Ve sizlere şimdi alüminyum folyoyu kaldırarak kekimin ne kadar güzel piştiğini göstereceğim. Kekimi alıyorum artık. Soğumaya bırakacağım. Kekim soğurken üzerine sosunu hazırlayacağım. 100 gram sıvı kremayı ısıtıyorum. Kesinlikle kaynatmayacağım. Kaynama noktasına geldiği an ocaktan aldım. Üzerine 80 gram sütlü çikolata isteyenler bitter çikolata da kullanabilirler. İyice karıştırdım. Kremam hazır. Kekim soğurken kremamı da yine soğumaya bırakıyorum. Kek güzelce soğudu. Kabıma çeviriyorum. Kekin kıvamı gerçekten harika. Böyle sosuyla ıslatılmış harika bir ıslak kek tadı var. Mutlaka deneyin. Sosunu üzerine döküyorum. Kenarına fazla gelen sosları silmek yerine kekinizi böyle çatalla alttan kaldırıp başka bir servis tabağına alabilirsiniz. İsterseniz buzdolabında 1 saat beklettikten sonra dilimleyin. İsterseniz de benim gibi biraz sabırsızsanız hemen dilimleyip servis edebilirsiniz. Ve final noktasına geldik. Bu görüntü gerçekten mükemmel. Sizler de mutlaka deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Harika bir kek. Fırın kullanmadan yumurtasız böyle güzel bir kek yapacağınıza inanamayacaksınız. Şimdi sizler için tadına da bakacağım. Bu arada
Yeni güzel tariflerimden haberdar olmak isteyenler lütfen kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Kıvamını gördünüz. Hem yumuşak hem böyle nemli bir yapısı var. İnanın çok lezzetli. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.